Bak beni kızdırdılar, gördünüz mü? ÖTV muafiyetiyle alınabilecek araç var, hatta hangi bayide olduğunu da söyleyeceğim. Ama fiyatı bildiğimiz fiyatlarda değil. O eski halimden eser yok şimdi. Ama gel görün, bu kadar mı istendi? Aha. Herkese selamlar. Geçen attığım ÖTV muafiyetiyle yani engelli raporuyla alınabilecek SUV araçların videosuna devam ediyoruz. O videoya da yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi sıradaki marka Ford markası. Ford için Mepar, Erdeğer, Esoto, Atılgan ve Çetaş bayileriyle görüştüm. Evet, diğer markalarda olduğu gibi Ford markasında da araç yok maalesef. Önümüzdeki aylarda belli olacak denildi. Tanıdık bir dayınız falan varsa belki bulursunuz. Çünkü sarı sitelere bakıyorum, 25 tane 0 kilometrede EcoSport araç satılmaktayken 15 tane de Puma var 0 kilometrede. Tabi diğer markalarda bu rakamlar daha yüksek. Ford diğerlerine nispeten daha az. Gelin lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet, şimdi EcoSport'ta ÖTV muafiyeti ile sadece giriş donanım versiyonu veriliyor. Giriş versiyon EcoSport'un ayrıntılarına baktığımızda 1.0 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli EcoBoost motor bulunuyor. Bu motor 125 beygir güç, 170 Nm tork değerleri sunabiliyor. Benzinli 6 ileri otomatik şanzımanı ile fabrika verilerine göre şehir içindeki yakıt tüketimi 7.2 litre iken şehir dışında ise 5 litre yakıt kullanımı sunuyor. Bu yakıt değerleri ne koçum? Zaten benzin pahalı olmuş. 50 TL'lik yakıt senin nerene yetecek şimdi? Rakiplerinden biraz fazla yakıyor ama bulabilirseniz fiyatı da fena değil. Önümüzdeki aylarda %80'lik vergi dilimine hemen çıkacaktır zaten. Eğer bu ÖTV vergi dilimlerine yeni bir düzenleme gelmez ise %50'lik vergi dilimde B segmenti SUV araç kalmayacak. Hepsi %80'lik vergi dilimine geçecek. Öyle olunca fiyatları da 320.000 TL'lerden başlayacak demektir. Vallahi öyle de olursa zaten %45'lik vergi dilimde araç hiç yokken %50'lik vergi dilimde de artık araç kalmayacak. Ya vergi dilimlerini kaldırsınlar o zaman. Hepsini %80'lik vergi dilimiyle değerlendirin, olsun bitsin. Siz de rahat edin, biz de rahat edelim. En azından sadece dolara bağlı olarak aracın fiyatı artar ya da azalır. Vergi dilimi değişir, aracın fiyatı bir gecede 50-60 bin TL zamlanmamış olur. Bak beni kızdırdılar, gördünüz mü? Her neyse, sakin olayım da EcoSport'a devam edelim. Bizim bu aslan parçası 1324 kilogram ağırlığa sahip ve bu ağırlığıyla sıfırdan 100 km/saat hıza 11.6 saniyede çıkıyor. Aslan parçası dediğime de bakmayın, biraz ağır kalmış 0-100 değeri. Bu arada bagaj hacmi çok yüksek olmasa da sınıfının değerlerinde 354 litre bagaj alanı mevcut. Fiyatına geldiğimizde 1.0 litrelik 125 beygir güç sunan EcoSport'un stil donanımının liste satış fiyatı 260.000 TL. ÖTV muafiyetiyle yani engelli raporuyla 173.000 TL alınabiliyor. Ford'un diğer B segmenti SUV temsilcisi olan Puma'ya baktığımızda Puma'nın da giriş versiyonu ama maalesef manuel şanzımanlı olanı. Biliyorum, engelli raporuyla alacaklar genel anlamda otomatik şanzıman bakıyorlar. Onun için burayı ileri sarabilirsiniz. Merak edenler için ya da düşünenler için anlatayım yine de. 1.0 litrelik 3 silindirli içten yanmalı EcoBoost motoru 95 beygir güç, 170 Nm tork değerleri sunuyor. Benzinli 6 ileri manuel şanzımanı ile fabrika verilerine göre şehir içindeki yakıt tüketimi 5.4 litre iken şehir dışında yani uzun yolda ise 4 litre yakıt performansı sunmakta. Ha şöyle işte ya, görmek istediğimiz yakıt değerleri bunlar işte. Zaten ülkemizde benzin pahalı olmuş. Kaç kilo olduğuna baktığımızda 1269 kilogram ağırlığa sahip ve bu ağırlık ile sıfırdan 100 km/saat hıza 11.9 saniyede ulaşabiliyor. Fiyatına baktığımda engelli raporu ile bu fiyatı aldınız yoksa fiyatı önümüzdeki ay artar. 330.000 sınırının da üstüne çıkar. Ocak ayında ÖTV muafiyeti limiti artacak inşallah. Arttığında daha güzel versiyonları kapsayacağını düşünüyorum. Fiyatını unutmadan ekleyeyim, liste satış fiyatı 325.000 TL. ÖTV muafiyetli fiyatı ise 181.000 TL. Sıradaki markamız Kia. Kia'da Stonic ve Sportage modelleri ÖTV muafiyeti kapsamına giriyor. Öncelikle B segmentinde bulunan Stonic'e baktığımızda en üst paketi dışındaki bütün paketleri ÖTV muafiyetiyle alınabiliyor.
Donanımdan önce otomatik şanzımanda bulunan motorun özelliklerine baktığımızda 1.4 litrelik 4 silindirli içten yanmalı motor 100 beygir güç 133 Nm tork üretebilmekte. Benzinli 6 ileri manuel şanzıman ile fabrika verilerine göre şehir içinde 7 litre yakıt tüketim verileri sunarken şehir dışında yani uzun yolda 4.6 litre yakmakta. 1160 kilogram ağırlığıyla sıfırdan 100 km/saat hıza 12.6 saniyede çıkabilmekte. Bagaj hacmine baktığımızda 352 litrelik hacmi ile B sınıfının ihtiyaçlarını karşılayabilecek büyüklükte. Fiyatına geçtiğimizde 1.4 litrelik 100 beygir güç sunan Stonic otomatik şanzımanlı Cool paketin liste satış fiyatı 252.000 TL. ÖTV muafiyetli fiyatı ise 168.000 TL. Kia'dan fiyat almak için 5 bayiyi aradım. Aradığım bayiler İnallar, Şentürk Plaza, Nazer Otomotiv, Oğuşlar ve Tek Kar bayisi. Bu bayilerde Stonic ve Sportage bulunmuyor ama önümüzdeki ay stok durumları belli olacağını söylediler. Stonic'in üst paketlerinde de aynı motor ve teknik bilgileri geçerli. Elegance ve Elegance Desig donanımları da ÖTV muafiyetiyle veriliyor. Sarı siteye baktığımızda ise 0 kilometrede yeni yayınlanan araçlar bulunuyor ve 0 ile 2000 kilometre arasında 20 araç bulunuyor. Kia'nın C segmenti temsilcisi olan Sportage'e geçtiğimizde iki donanımı ÖTV muafiyetinde yer almakta. Maalesef ikisi de manuel şanzımanlı versiyonu. Motor ve teknik bilgilerine geçtiğimizde 1.6 litrelik 4 silindirli içten yanmalı motor 132 beygir güç 160 Nm tork değerleri sunuyor. Benzinli olan Sportage 6 ileri manuel şanzımanı ile fabrika verilerine göre şehir içinde 8.1 litre yakarken uzun yolda 6.2 litre yakıt kullanım verileri sunuyor. Sonuçta C segmenti bir araç bu seviyelerde yakar. Keşke biraz daha az yaksaydı. İşte o zaman tadından da yenmezdi. 1415 kilogram ağırlığıyla sıfırdan 100 km/saat hıza 11.5 saniyede ulaşabiliyor. Bagaj boyutuna baktığımızda 467 litrelik hacmi ile kullanışlı bir bagaj alanı sunuyor. Şimdi fiyatına geçelim artık. Cool donanım olan Sportage için liste satış fiyatı 330.000 TL. Engelli raporlu fiyatı ise 183.000 TL. Bir de Live donanım olan Sportage var. Live donanım Sportage %50'lik vergi diliminde yer alıyor ve 1.6 litre 132 beygir güç sunan Sportage Live donanımlı olan versiyonunun liste satış fiyatı ise 266.000 TL. Engelli raporlu fiyatı ise 177.000 TL. Yani bulabilirseniz Cool donanım olan Sportage tabii ki de daha mantıklı. Sıradaki markamız Opel. Opel'de biraz işler karışık. ÖTV muafiyetiyle alınabilecek araç var, hatta hangi bayide olduğunu da söyleyeceğim. Ama fiyatı bildiğimiz fiyatlarda değil. Dediğim gibi her yer sis pus, kim kime ne kadara satarsa artık. Konuyu dağıtmadan her zamanki rutinde Opel markasına baktığımızda B segmenti SUV aracı olan Crossland'ın %50'lik ÖTV diliminde iki versiyonu bulunuyor. Essential ve Edition donanımlı Crossland 260.000 TL seviyelerinde. Bunlar manuel şanzımanlı olduğu için pek değinmeyeceğim. Otomatik şanzımanlı Crossland'a geçmeden önce hangi bayileri aradım, öncelikle onları söylemek istiyorum. Evet, asal Opel bayisi Neskar, Değer Otomotiv, Opel Mar ve Bayrampaşa'daki Çetaş bayilerini aradım. Bazılarında liste fiyatının altına verdikleri araçlar varken bazılarında verilmesi gereken ÖTV'siz fiyatın daha da üstüne satılanlar var. Hepsini anlatacağım. Şimdi otomatik şanzımanlı Crossland'a baktığımızda 1.2 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli motor 130 beygir güç 230 Nm tork değerleri sunuyor. Benzinli olan Crossland 6 ileri otomatik şanzımanı ile şehir içindeki yakıt tüketimi 5.6 litre iken şehir dışında 4.4 litre yakıt tüketim verileri sunuyor. İşte ideal değerler bu. Tam olarak aradığımız değer bu yani. 1291 kilogram ağırlığı ile sıfırdan 100 km/saat hıza 10.2 saniyede ulaşabilmekte. Bagajına geçtiğimizde 410 litre bagaj hacmi bulunuyor. Artık fiyatına gelelim. Öncelikle 1.2 litre 130 beygir güç sunan Crossland'ın Essential donanımının liste satış fiyatı 340.000 TL. Peki ÖTV'siz fiyatı ne diye sorduğumda olması gereken cevap 184.000 TL. Çünkü yasal olarak engelli raporu ile araç alanların maksimum ödemesi gereken miktar tam olarak bu. Ama gel görün, bu kadar mı istendi? Aha, istenen rakam 237.000 TL. Tamı tamına 57.000 TL üstüne.
Bu rakamı vermek isteyenler var mıdır bilmem ama piyasanın ne halde olduğunu gözler önüne seren tablo tam olarak bu işte. Ben kadın ile tartıştığım için ödeme nasıl olacak, üzerinde aksesuar var mıdır yok mudur hiçbir şey sormadım. Araç Değer Otomotiv'de bulunuyor bu arada. İsteyenler ulaşabilirler. Bir başka bayi olan Opel Nescar'da ise 1.5 dizel Elegance donanım Crossland bulunuyor. Yani en full versiyonunun liste satış fiyatı 390.000 TL iken bayi 385.000 TL'ye teslim edebileceklerini söylediler. Allah razı olsun, 5.000 TL indirim yaptılar bize. Peugeot bayisini aradığımda 2008'in Ocak ayından önce gelmeyeceğini söylediler. Skoda Kamik'te de durum aynı. Peugeot için olan durum Skoda için de geçerli. Skoda'da Ocak, hatta Ocak sonu geleceği söylendi. Artı olarak şu aşamada Skoda Kamiq liste fiyatı ile ÖTV muafiyeti kapsamında yer almıyor. Çünkü giriş donanım 350.000 TL seviyelerinde. Hele doların bu kadar arttığını düşünürsek işler daha da zorlaşıyor. Bu durumun aynısı Seat cephesinde de geçerli. Nissan tarafına geçtiğimizde videoyu hazırlarken ve fiyat alırken giriş versiyonu olan Juke 6 ileri manuel şanzımanlı Tekna donanımın liste satış fiyatı 330.000 TL idi. Fiyat almak için Sertepe bayisi, Kemal Tepretoğulları bayisi, Nissan Bostancıoğlu, Baykoçlar ve Yılmaz Nissan Dealer bayisini aradım. Tüm bayilerin ortak olarak söylediği manuel şanzıman Juke bulamazsınız. Ama 3-4 bayide bulunan Juke aracının Tekna donanımlı otomatik şanzımanlı versiyonu bulunuyor ve aracın fiyatı 390.000 TL. Video buraya kadar, umarım faydalı bir video olmuştur. Tekrardan görüşmek üzere.